3 boyutlu yazıcılarımız için yeni bir çizim eğitim videosu ile beraberiz. Çizimlerimizde Blender programını kullanıyorum. Blender programı hem ücretsiz hem açık kaynak hem de geniş kapsamlı bir program olması dolayısıyla bu programı tercih ediyorum. Bu videomuzda bir fotoğrafı referans alarak çizimlerimizi yapma işlemini yapacağız. Aynı zamanda buna modelleme deniliyor. Bir fotoğrafı referans alıyorsunuz ve onun üzerinden de noktalarla nesnemizi oluşturuyoruz. Blender programına yabancı olan arkadaşlar varsa buradaki videomu izleyebilirler. Açıklamaları da yazacağım. İlk öncelikle Blender programımızı açtığımız zaman bu şekilde bir ekranla karşılaşıyoruz. General yani yeni bir dosya diyoruz. Burada programınız sizin Tools bölümünde miydi? View, evet. Milimetre olarak ölçeklendirmesi yapılmadı ise o zaman bu videomu izleyerek de hızlı bir şekilde ölçeklendirme işlemini yapabilirsiniz. Referans alacağımız resmi çalışma alanımıza eklememiz gerekiyor. Hangi tuşlara bastığımı görmeniz için bu Screencast eklentisini etkinleştiriyorum ki bu sağ altta da hangi tuşlara bastığımı siz rahat bir şekilde görmeniz için. Tekrardan burada View'e getireyim. Referans alacağımız resmi çalışma alanımıza eklemeniz gerekiyor. Shift A tuşuna basıyorsunuz ve Add yani İngilizce eklenti bölümünü neler eklemek istiyorsanız bu menü açılıyor. Nesne olarak eklemek isterseniz mesh bulunuyor. Kıvrım olarak eklemek isterseniz curve diyor. Burada biz aşağı doğru kayıyoruz ve imaj bölümüne geliyoruz. Burada iki çeşit ekleme durumumuz bulunuyor. Referans olarak bir ekleme yapalım. Download diyelim. PNG3'den indirmiş olduğum Arabic Text Allahu Ekber vektör yazısını ben eklemesini yapacağım. Eklemeyi yaptık ama burada bir hatamız var. Kamera hangi yönden bakıyorsa o yönde ekleme yapıyor. Bunu bir silelim. Harflerin üzerindeki rakamların en solunda bu Fransızca E harfine benzeyen iki tırnaklı bir tuşumuz var. Buna bastığımız zaman kamera perspektifleri menüsü karşımıza çıkıyor. Bir sağdan görünüşte her zaman ben çalışmayı tercih ediyorum. Burada da right ortografik oldu. Yani nesnemize sağdan bakış olarak gösterdik. Şimdi Shift A diyorum. İmaj, referans, background'ı birazdan anlatacağım. Biz background'da çalışacağız normalde. Referans ne anlama geliyor? Resmimizi tekrardan seçelim. Resmimizi seçtiğimiz zaman sağdan görünüşü yaptık ve kamerayı mouse'umuzun orta tuşuna tıklayıp sağa sola mouse'umuzu hareket ettirdiğimizde her noktadan bu yazıyı görme imkanına kavuşuyoruz. Ama böyle çalışmak istemiyorum. Onun nedenini birazdan size göstereceğim. Bunu tekrardan silip tekrardan kameramızı sağdan görünüşe getirmeyi unutmayın. Shift A, imaj, background. Şimdi tekrardan burada resmimi seçiyorum. Şimdi sağdan görünüşte burada right ortografikte kameramın görüntüsü olduğu zaman şimdi mouse'umun sağ tekerleğine basıp kamera yönünü değiştirdiğim zaman bu sefer resmim kayboldu. Bu noktada da ben ne çizdiğimi net olarak görebileceğim. Tekrardan tırnak işaretine basıp kamera görüşümü right'a getirdiğim zaman resmim tekrardan kendi karşıma gelecek. Şimdi hangi boyutta yapmak istediğimi benim çizimimin burada tespit etmem gerekiyor. Burası her biri 1 milimetredir. Bunu biraz daha geri çekeyim. Burası 10 milim yani 1 santim. Burası 10 santim. Burası 20 santim. Burası merkez noktamız. Şimdi şu Blender'ın orta merkez noktası, şu an ben ne eklersem bu merkez noktasının olduğu yere bir nesne ekler. Ondan dolayı da ben ne eklersem ekleyeyim, bakayım burayı merkez noktası olarak kabul edecektir. Burası da Blender'ı açtığınız zaman hep 0 noktasındadır. Burada iteme geldiğim zaman hep 0 0 lokasyon yani koordinatları benim burada x, y ve z yükseklik olarak belirtmiş olduğum noktalarda tam merkez noktasındadır her açılışta. Ben de burada neyi nesnesini eklersem her zaman bu merkezin olduğu yani şu işaretin olduğu noktaya gelecektir. Mesela ben bunu Shift sağ klikle istediğim noktaya çekebilirim. Nereye yaparsam oraya yeni bir nesne eklediğim zaman bu sefer buraya götürecektir. Bu merkez noktasının olduğu yere ekleme yapacaktır. CTRL-Z, CTRL-Z. Tekrardan kameramı sağ görünüşe getireyim. Şimdi geriye doğru çekiyorum, geriye doğru çekiyorum. Burası 10 santimdi. Burası 20 santimdi. Şimdi
resmim burada seçili ama şu merkez noktamı da merkeze alayım. CTRL-Z, 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 CTRL-Z. Çok gitmiş oldum. O zaman şöyle yapacağız. Redo diyeceğiz. CTRL-Z. Bunu merkeze atmayı farklı bir şekilde göstereceğim. Shift CTRL-Z ile geleceğiz. Sağdan bakışı getireyim. Shift CTRL-Z, 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 CTRL-Z. Tamam, bu sefer ileri gitmiş oldum. Bunu nasıl merkez noktasına tekrardan alacağım? Bunun ismi kursordur. Bunu Shift S'ydi sanırım. Hayır, Shift S kaydetmekmiş. Özür dilerim, CTRL-Z kaydetmekmiş. Shift S'ye bastığımız zaman menü açılacak. Kursorumuzu dünyanın merkezine gitmesini istiyoruz. Yani bir nolu seçeneği seçeceğiz ve tekrardan merkeze gelmiş oldu. Şimdi resmimizin boyutlandırmasını yapalım. Ne demiştik? Burası 1 milim. 10 milim yani 1 santim. Tabii bu ne zaman böyle olacak? Burası milimetre olarak göründüğü zaman bu şekilde olur. Aksi takdirde fabrika ayarlarında yani ilk standart ayarlarında burası metre olarak görünecektir. Şimdi resmimiz burada seçili. Hatta burada empty olarak da seçili. Geriye doğru gelelim. S tuşuna bastığımız zaman scale yani kısa yolu scale'in kısa yoluna S'ye bastığımız zaman mouse'a sağa çektiğimiz zaman resmimizi büyütebileceğiz. Geriye doğru geleyim. Ne demiştik? Burası sanırım 10 santim. Burası 20 santim. S'ye tekrar basıyorum. Büyütüyorum, büyütüyorum, büyütüyorum. Tekrardan çok fazla yaptık sanırım. Şöyle yapacağız. Ben bakmıştım 105 kadar katı olacaktı. Evet, şimdi oldu. Demek ki burası 10 santimmiş. Çok önemli değil. Nesnemizi biz oluşturduğumuz zaman da onu göreceğiz. Tekrardan boyutlandırmasını yapabiliriz. Bu çok önemli değil şu noktada ama baştan yaparsanız tekrardan bu küçük işlemleri yapmak zorunda kalmazsınız. Ondan dolayı ben şimdiden ölçeklendirmeyi doğru bir şekilde yapmak istiyorum. 105'e getirtmiştik. 105'te şöyle iyi diyelim. Bunu da nereden biliyorum? Şimdi benim yazıcımın yazma yeri enlemesine 22 santime 22 santim boyutta basabiliyor. Şimdi bu elif harfi, bu Allah, bunların her birini ayrı ayrı baskı sürecinden geçireceğim ki daha kaliteli bir nesne oluşsun. Bunun nedeni de bir önceki videomda yani bunu bir defada basmaya çalışırsam çok kaliteli bir nesne oluşturamayacağım. Ondan dolayı da her bir harfi veya her bir ayrık yeri ayrı ayrı basmasını gerçekleştireceğim. Bunu da daha kaliteli bir ürün elde edebilmek için. En büyük tek parça olan harfimiz burası keber olan yani ekberin keber harflerinin olduğu nokta. Onu da şu şekilde buralar her biri 1 santim, 1 santim, 2 santim, 3 santim. Buraya geleceğim. 10, 20. Buradan 3 santimi çıkartayım. 1, 2, 3. Yani burasının boyutu 20,5 santim olacak. Şöyle bir genel olarak baktığımızda 10, 20, 5 santim gibi burası. Burası da 4 santim. Yani 48 santime kadar bu büyüklüğünde bir benim Allahu Ekber yazısı baskısını yapmış olacağım. Benim elimde fosforlu filament var. Bunu sonrasında da duvarıma asmayı planlıyorum. Bunu seçme nedenim tabii ki öncelikle Müslüman oluşum elhamdülillah. İkinci nedeni de böyle basit. Modellemeyi nasıl size daha güzel gösterebilirim? Bunu yapmayı istiyordum zaten. Bunu da vesile olacak. Size de öğretmiş olacağım inşallah. Bu modellemede ilkokul bilgisini kullanacağız. Bize ne öğretmişlerdi? Doğrular noktalardan oluşur. Yani çizgiler noktalardan oluşur. Biz de noktaları kullanarak her bir çizimi baştan sona her bir harfi tek tek oluşturmamız gerekiyor. Shift A diyoruz. Burada mesh bölümünde şu listemiz fabrika ayarlarında kısıtlı. Buraya bir eklenti, yani standart gelen, ekstra yüklemeniz gerekmeyen ama aktif etmeniz gereken bir eklenti bulunuyor. Preferences'e geliyoruz burada edit bölümünde. Add-ons bölümü, eklenti bölümüne geliyoruz. Buraya aramalara ekstra yazıyoruz. 2 tane ekstra object bölümü var add. Burada İngilizce kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kısa yollar hep İngilizce harflerinin yani kelimelerinin ilk harfi olarak yapıldığı için hem biraz kelime dağarcığınız gelişir İngilizce
hem de kısa yollarını unutmamış olursunuz, kullanacağınız kısa yolları. Burada 2 tane ekstra obje ekleme bölümü çıktı. Birisi kurvu, yani o eğri olan yer, birisi de mesh bölümünde, yani nesneler olarak. Biz nesneler olan yeri aktif edeceğiz. Aktif ediyoruz. Buradaki clear'e tıklıyoruz. Oldu. Bunu tıklıyoruz, aktif ediyoruz ve ondan sonra da bir daha bunu programı kapatıp açtığımızda tekrardan eklemek, aktif etmek zorunda kalmamak için Auto Save'e tıklıyoruz. Save Preferences. Kapatıyoruz. Şimdi Shift A dediğimde Mesh'e geliyorum ve listemin uzamış olduğunu görüyorum. Burada hangisini yapacaktık? Vertex. Nerede Vertex'imiz? Yanlış oldu. Objeye tıkladım. Shift A, Mesh'e geliyorum. Single Vertex. Yani Vertex burada nokta anlamına geliyor sanırım. Şeyde de tepecik olarak görünüyor sanırım kelime anlamına tek baktığımız zaman. Add single words, yani bir tek vertex. Bir tane nokta ekle. Burada da nokta işareti var. Noktayı ekliyoruz. Şu an göremiyoruz ama noktamız eklenmiş durumda. Bu cursor'ı farklı bir noktaya atarsam daha iyi görebileceğiz. Uzak bir noktaya geliyorum. Başka çünkü ekleyeceğimiz bir nesne olmadığı için bunu atabilirim şimdi. Shift sağ klik diyorum ve uzak bir yere atmış olduk. Tekrardan tırnak işaretiyle sağdan görünüşe geliyorum. Yaklaştım ve burada artık bizim bir noktamız var. Seçince mavi oldu. Bunu G harfiyle istediğimiz noktaya atabiliriz. Ama bizim sıfırda olması gerekiyor. İtem'e gelelim. Edit modundayız şu an. Objeye gelelim. Tab tuşuyla da obje moduna tekrardan geldik. Burada bizim nesnemiz var. Bir tek harf. Bunu da Word olarak yaptığı için obje listemizde Wert diye eklemiş oldu. Şu an bu nerede? Sıfırda görünüyor. Neden sıfırda görünüyor buraya attığımız halde? Her nesnenin bir de merkez noktası vardır. Merkez noktamız hala burada. Ama ben bunu edit modunda bu harfimizi, noktamızı istediğim yere attığım zaman burada koordinatları değişir ama objenin içerisinde değişmiş olur. Ama ben bunu taba basarak obje modunda hareket ettirirsem bu sefer merkez noktasına hareket ettirmiş olurum. Ve o zaman da İkisi birden hareket eder. Çünkü bu bir bütündür. Obje merkez noktasıyla bir bütündür. Edit moduna gelirsem, yani düzenleme moduna gelirsem sadece ben noktayı hareket ettirebilirim. Merkez noktası hala aynı olur. Mesela şöyle örnek göstereyim. -0,8'de edit moduna geliyorum. Bu vertex'imiz şu an seçili noktamız. G ile istediğim yere atayım. Ve tekrardan obje moduna geleyim. Hala -0,8'de. Kendi içerisinde her bir noktanın koordinatı bulunuyor. Aynı zamanda da obje modunda da farklı bir koordinatı bulunuyor. CTRL-Z bunu en başa getireyim. İkisini de aynı noktaya getireyim. CTRL-Z. Evet, şu an merkez noktamızda. Edit modundayız. Obje moduna atalım. Kameramızı sağ görünüşe getirelim. Şöyle geri yapalım. Burada bir noktamız var. Edit moduna geleceğiz şimdi. Edit moduna gelip noktamızı istediğimiz yere hareket ettirebiliriz. Noktamızı seçiyoruz. Shift'e basılı tutup mouse'umuzun tekerleğine basıp kamerayı sağa sola oynattığımız zaman ekranımız bu şekilde X-Y koordinatında sadece hareket eder. Ama sadece mouse'umuzun tekerleğine bastığımız zaman kameramız merkez noktamızı baz alır. Sanki etrafında bu dönüyormuş gibi bir his olur. Tekrardan sağdan görünüşe getireyim. Bazen siz unutabilirsiniz. Bu alışkanlıklarla alakalı bir durum. Zamanla pratik yapa siz de hızlı bir şekilde çalışmaya başlayacağınıza eminim. Sağ klikle tekerlek shift'le burada biraz sağa çekiyoruz. Elif harfiyle başlayalım. Şu alt köşeden getirelim. Noktamız seçili. G harfine basıyoruz hareket ettirerek. Burada şuraya başa getiriyoruz. Yakınlaştıralım tekerleğin orta eğrisiyle. Zoom in yapalım. Tekrardan bizim noktamız, vertex'imizi seçip G harfine basıyoruz ve hareket edebiliyoruz. Sağ klikle ben bunu bırakırsam eski yerine kavuşur nokta. Yanlış bir şekilde işlem yaptığınız zaman da sağ klik veya Escape, ESC'ye basarsanız
hareket halindeki ilk hareket noktasına geri döner. Ama ben buna G'ye basıp mouse'umuzun soluna bastığım zaman veya Enter tuşuna bastığım zaman noktamız sabit kalır. Şimdi extrude, yani bu yazıcılarımızın ucundaki nokta da extrude sanırım. E harfini kullanacağız burada. E kısa yolu. Noktamız seçili. E'ye basıyoruz ve bir uzatma ve seçili olan noktamızdan bir iple bağlantılı bir nokta oluşturuyor. Bunu da bir sonraki bu çizgimizin üzerinde ilk bir noktaya böyle bırakabiliriz. Burası iyi midir? Tamamdır. Yakınlaştırıyorum. Burada tekrardan bunu seçiyorum ama resmimizde noktalarımızı çok iyi göremiyoruz. Biraz ne yapalım? Bu resmimizi opacity, yani biraz daha şeffafleştirelim ki bu noktalarımızı, çizimimizi daha güzel görelim. Şu an burada bir imaj oynama noktamız yok. Bunu nasıl oynayacağız? Taba basacağız. Obje moduna geleceğiz. Sonra resmimizi seçeceğiz. Ve burada bakın şöyle bir resim simgesi oluştu. Obje data diye. Obje data ayarları gibi kelime anlamı olan bir sekme oluştu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada bir şeyleri başlarda yanlış yapabildiğinizi düşünebilirsiniz. Ama ufacık bir hatadan dolayı menümde neden bu yok, neden bu böyle falan filan diye bir oyalanma süreciniz olacaktır. Bir programa alışma süreciniz olacaktır. Ama zamanla bu oturacaktır, emin olabilirsiniz. Her programın olduğu gibi Blender programında biraz zorlukları bulunuyor. Buradaki resmimize tıklıyoruz ve opacity bölümünü işaretliyoruz ve burada aktif oluyor opacity değerimiz. Bunu böyle azalttığınız zaman mouse'unuzu üzerine takıp resmimiz bu şeffafleşiyor. Bakın çizgimiz burada daha güzel görünmeye başladı. Bunu neye getirebiliriz? 0.4i gibi. Tekrardan burada şeklimizi seçip edit moduna tapla geliyoruz ve artık daha iyi görebiliyoruz çizimlerimizi. Burada bu noktaya seçip tekrardan E tuşuna bastığınız zaman tekrardan bunu uzatıp ip ile bu noktaya bağlayabilirsiniz. Sadece bunu mu yapıyor E harfi? Hayır. 3 noktamızı da seçip E'ye basarsak bu sefer bu şekilde uzatır. Ama tek bir noktaya basarsanız o zaman böyle ip gibi bir şekilde uzatır. Birden fazla nokta yaptığınız zaman bu yüzlerle beraber, yani face deniyor, bu yüzlerle beraber uzatacaktır. Ama bunu yaptığınız zaman kesinlikle sağ klikle bırakmayın. Çünkü şunu yapmayın. Bakın E'ye basıyorum. Sağ klikle bırakıyorum. Sanki iptal etmiş gibi bir görüntü var. Halbuki öyle değil. G harfine basayım. Gördüğünüz gibi bunu oluşturuyor. G harfine bastığınız zaman, özür dilerim, E harfine bastığınız zaman otomatikmen sizin noktalarınızı oluşturur. Ondan dolayı da CTRL Z'ye basmanız lazım. Bu ikinci oluşuydu sanırım. CTRL Z, CTRL Z. Bakalım var mı başka bir noktamız burada? Hatta şöyle yapabiliriz. Bakın objemin içerisinde 3 tane noktam varmış. 2 tane H'im varmış, 0 face'im varmış. Hatta şöyle de teyit edebilirsiniz. Burada bir noktayı seçip G'ye basıp bakın son kalanda da, bakın arda kalanda da bir noktamız yok. Bu da yazıcıda çıktı alacağımız zaman çok önemli bir unsur. Çizim yaptığımızda çok önemli bir nokta. Birden fazla noktanın olması, o aranın boş olması demek objenin suya dayanıklı olmadığı, yani su kabını watertight deniyor sanırım. Tam kelime anlamını şu an bulamadım. Su akıtmadığı anlamına geliyor. Yani boşluksuz güzel bir çizim olacak anlamına geliyor. Yani boşluksuz güzel bir baskı süreci olacağı anlamına geliyor. Shift ile aşağıya çekiyoruz. Artık noktamızın çizimine devam edebiliriz. E harfine basıyorum ve güzel bir şekil olacak şekilde noktamı o noktada bırakıyorum. Yani şöyle yapsaydım, yani şuraya değil de sanki eğimlerimin daha güzel olacağı noktada yakın noktaya bırakabilirim. Burada bırakıyorum. Çok önemli bir nokta unuttuk. Dosyamızı kaydetmek. CTRL S'ye basıp kayıt menüsü karşımıza geliyor. Buna ne yazalım? Arapça yazı. Bunu kaydedelim ve şurada şöyle bir özellik göstermek istiyorum. Ayarlara gelip
Save and Load bölümünde Auto Save noktası bulunuyor. Bunu 2 dakikaya indirin. Bu hayat kurtarıyor ama dosyanızı ilk öncelikli kaydetmiş olmanız gerekiyor. Her 2 dakikada bir sistem sizin için dosyanızı kaydediyor. Bazı öyle bir noktalara gelebiliyor ki program çöküyor, RAM'iniz yetmiyor veya işte açık kaynak olduğu için nadir de olsa program çöküyor ve bütün çalışmanız harap oluyor. Bunu da nasıl tekrardan yüklüyorsunuz? Programı açtığınız zaman burada File bölümünde, Recover bölümünde Auto Save bölümüne tıklıyorsunuz ve en son kaydedilen noktaları burada görebilirsiniz. Cancel diyelim ve çizimimize devam edelim. E'ye basıyoruz. Çizimimize devam ediyoruz. Elif harfimize. Bu arada Arapça, yani Müslüman olmasanız bile Arapça öğrenmenizi tavsiye ederim. Müslüman iseniz de Kur'an-ı Kerim'i Arapçadan okumanızı tavsiye ederim. Tabii kesinlikle mealini de okuyarak. Ben şunu fark ettim. Arapça benim sabahları bazen Kur'an-ı Kerim okuduğum zaman yan sayfada Latin harfleriyle mealini, Türkçe olarak da mealini okuyorum. Şunu fark ettim. Arapça okuduktan sonra meal bölümüne geldiğim zaman gözlerimin yorulduğunu fark ettim. Ya bu neden oluyor diyordum. Arapçada bütün harfleri çok net bir şekilde seçebiliyorum. Ama meal bölümüne geldiği zaman harfler birbirine giriştiğini, böyle harfleri seçemediğimi fark ettim. Gözlerime bir yorgunluk, bir ağırlık veriyordu. Sonrasında öğrendim ki Arapça köşeleri olmayan bir alfabe tarzı olduğu için Latin alfabeleri gibi gözü yormayan bir alfabe anlamına geliyormuş. Burada bizim üstün harfimizi, üstün işaretimizi böyle birleştirmiş. Ben böyle yapmak istemiyorum. Bu biraz da 3 boyut yazıcıda bilmiyorum daha güzel görünür mü? Bunu şuraya uzatacağım ben. G harfine basıyorum bu sefer hareket ettirmek için. Şurada bırakacağım. E harfi sanki burada elif buradan böyle devam ediyormuş gibi olsun istiyorum. Şöyle şuradan E ile tekrardan uzatayım. E ile tekrardan uzatayım. Elif'in üstününü şuraya koymayı planlıyorum. Bunu da buraya koymaya planlıyorum. Elif harfimi ayrı basacağım. Bu şekilde yapmayacağım için buraya bunu bıraktım. E harfine basıyorum. Tekrardan uzatıyorum. E harfine basıyorum, uzatıyorum. E harfine basıyorum, uzatıyorum. Arapça yazmayı öğrenirseniz bu arada da çizimleriniz daha güzel olacaktır. El çizimleriniz, resim çizimleriniz. Bunu size kesinlikle tavsiye edebilirim. E harfine basıyorum. Yanlış yeri seçmişim. CTRL Z ile onu yok edelim. Buraya sonuncusunu seçip E harfine basıyorum. E ile aşağı iniyorum. E ile aşağı iniyorum. E ile aşağı iniyorum. E ile aşağı iniyorum. Yani burada tabii ki bunu çizmek zorunda değilsiniz. Farklı bir nesne de kendinize seçebilirsiniz. Ben bu modellemeyi yaparken ilk başta bir araba resmi çizmiştim. Honda CRX. Bu da bu şekilde güzel bir görünüyordu. E harfine basıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. E harfine basıyoruz. E. Blender programı çok kapsamlı bir animasyon programı. 3 boyutlu bilgisayarda çalışmak için bütün her noktada kullanabileceğiniz açık kaynak bir yazılım, bir program ve internette neredeyse sonsuz denecek kadar bilgi kaynağına sahip. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir program. Şimdi bu iki noktamızı nasıl birleşeceğiz? İkisini birden seçiyoruz ama bu şekilde seçmeyeceğiz. Nasıl olsun? Evet, bunu buraya birleştireceğiz. Şöyle yapacağız. İlk bunu seçiyorum. Sonra Shift'e basıp ikinci noktamı seçiyorum. M harfine basıyorum. Merge, birleştirme. Nasıl birleştirmek istiyoruz bu iki noktayı? Merkezde birleşsin. Yani ikisinin tam ortasında. Hayır. Kursorda birleşsin. Yani o dünya şekli vardı ya, hani merkez noktamız yok. Collapse'ı tam bilmiyorum, kullanmadım. At the first, at the last. Bu ikisinden birisini kullanacağız. Nerede birleşsin istiyorum? Bu ikinci seçtiğimde, yani son seçilende birleşsin. M harfine basıyoruz. Last diyoruz ve onu oraya birleştiriyor. Şu an nasıl bu noktada? Gayet güzel görünüyor. Şunu ortalayabilirim. G'ye basacağım. Yamultmak istemiyorum. Tekrardan G'ye basıyorum. Bu doğru üzerinde bir ortalama yapma. Hareket ettirmek istiyorsam tekrardan G'ye basmam lazım. Şurası iyidir. Mouse'un soluna basıp bırakıyorum.
İlk harfimizi bitirdik. Bu noktaların içini doldurmamız gerekiyor. Şöyle mouse'umuzu tekerleğiyle oynattığım zaman böyle bir görüntü oluştu. Bakın resmimiz kaybolduğu için daha güzel ne çizdiğimizi görebiliyoruz. Tekrardan sağa geleyim. Bütün noktaları seçiyorum. Bu noktaları A harfine basarak seçebilirim. Veyahut da tek tek yapabilirim. Bir bunu basarım. Shift'e basılı tutup bu nokta, bu nokta, bu nokta, bu nokta diyebilirim. Veya CTRL'ye basıp buraya tıklayabilirim. Bu sefer bu yol üzerindeki, bu çizgi üzerindeki bütün noktalarımı bana birleştirir. Veyahut da A'ya basarım. Hepsini birden seçerim. Burada içini doldurmak için F harfini kullanacağız. Fil doldurma bölümünü kullanacağız. Buraya F'ye bastığım zaman da içini face yapmış olacak bana. Şimdi böyle baktığım zaman şimdi daha güzel bir görüntü oluştu. Tab'a basarsam da şu an şeklim daha net bir şekilde Elif harfim karşımda çok güzel bir şekilde duruyor. Obje moduna tekrardan geliyorum. Burada nesnelerimizin 3 hali var. Yani editleme modunda 3 hali bulunuyor. Nokta, çizgi yani H ve yüz yani face. Bu geçişleri hızlı bir şekilde bu harflerin üzerinde bulunan rakamlardan 1, 2 veya 3'e basarsak da geçişleri yapabiliriz. Face 3'te olursa yüzleri seçebiliyoruz. 2'ye basarsak H'leri seçiyoruz. Yani iki nokta arasındaki çizgileri seçiyoruz. Bakın burada bir tane nokta vardı. Yani burası bir çizgiden, burası da bir çizgiden oluşuyor. Yani iki tane çizgi var burada. Hatta kaç tane burada H'imiz olduğunu, kaç tane yüzümüz olduğunu, kaç tane noktamız olduğunu da sağ alt köşedeki menüden görebiliyoruz. Sizde çıkmıyorsa buraya sağ klik yapıp Scene Statics'i de aktif edebilirsiniz. Çizimimize devam edelim. Tırnak işaretiyle tekrardan kamera görünüş moduna getirip sağa işaretleyelim. Şimdi buradaki Allah'ın devamı olan L, L ve H harfini çizimine başlayacağız. Burada bir farklılık var bundan. Buranın içi boş ama burada gene edit modunun içerisinde olmak istiyorum. Ben nokta moduna getireceğiz 1 ile. Bir tane noktamı seçiyorum. Çünkü benim mesela diyelim şunu yapayım ben. Edit modundayım. Bunu obje moduna getirdiğim zaman parçamın benim boyutunu bir göstermekte. Yani yukarıdan aşağı doğru z ekseninde 121 milim yani 12 santim. Y ekseninde yani eni de 22 yani 21 2 santim yapıyor 22 milim. 2.2 santim genişliğindeymiş. Ben bunu şimdi obje modunda değil de edit modunda böyle devam edersem ondan sonra bütün benim şeklim bittiği zaman edit modu, obje moduna geldiğim zaman da komple bütün parçamın ne kadar olduğunu da beni enine boyuna gösterecektir. Ondan dolayı ben çizimime tek bir nesne üzerinden devam etmek istiyorum. Yani buraya ikinci bir nesnemin gelmesini istemiyorum. Ondan dolayı da edit moduna gelip edit modundan devam edeceğim. Buradan bir tane nokta çalacağız. Çalacağız demeyeyim, oluşturacağız. Shift bir tane nokta seçip Shift D'ye basarsam benim o noktadan bir tane daha oluşturacak. Sağ klik yaparsam gene aynı extrude gibi aynı noktaya atar. Sola basarsam da şu an o nokta neredeyse oraya sabitler. Şimdi nereye geleceğiz? Şu köşeye doğru getireyim. Hareket ettirmek için gene tutup atamam mouse'la. Benim kare işareti yapar. Bunu da nereden anlıyoruz? Burası kare çizme noktasında olduğu için. Bunu değiştirmek için basılı tutuyorsunuz. Tweak yapalım diyelim. Bu noktayı ben bu sefer seçip istediğim noktaya getirebilirim. Ama bunu yapmak istemiyorum. Çünkü bu ileride bir sıkıntılar yaşatabiliyor. Buna alışmayın. Basılı tutuyoruz. Select Box diyoruz. Mesela bu şekilde ben direkt noktaları da kısa yolla seçebiliyorum. Siz hareket ettirmek için bir şeyi kendinizi G harfine alıştırın. Bu noktayı seçiyorum. G harfiyle uç noktasına geliyorum. Burada ben hızlandırayım biraz. Bu noktada buraya geldik. Şimdi ikinci noktamı seçiyorum. M harfine basıyorum tekrardan. Last yani
ikinci seçtiğimle birleştirsin. First dersem ilk seçtiğimi atar. CTRL-Z, M, last. Yani bunu atsın. Şurada bir eğimi tam veremedim. Burayı nasıl düzeltebilirim? Araya bir nokta daha ekleyerek bunu yapabilirim. Bu noktam seçili. Shift ile ikinci noktamı seçerim. Sonra sağ klik yaparım. Subdivide derim. Ve araya bir nokta daha atar. Hala güzel olmayacak galiba. Bu sefer nasıl devam edeceğim? Biraz daha buraya eğim vermek istiyorum. Shift ile bu noktayı seçerim. Sonra bu noktayı da seçerim Shift ile. Sonra burada tekrardan Subdivide dersem bu sefer iki seçili noktanın arasına birer tane daha nokta atacak demektir. Şunu biraz G'ye iki kere basarak şuraya getireyim. Şunu G'ye basarak iki kere araya getireyim. Sonra bir kere basayım. Şu şekilde şuraya gelsin. Şu da şuraya gelsin. Daha iyi oldu mu? Biraz daha iyi oldu sanki. Şunu biraz daha G ile şuraya atayım. Bunu da 2'ye mi getireyim? Böyle sert mi kalsın? Sert olsun. Tamam. Böyle iyidir. Şimdi bu noktada aynı buradaki yerdeyiz. Burada bir sıkıntımız var. Buradaki sıkıntımız nedir? Burada arada bir boşluğumuz var. Bu boşluğumuzu da benim hemen bir doldurmasını yapayım. Buraya bir tane noktayı seçip Shift D diyorum ve burada şu başlangıç noktasına getiriyorum. E ile uzatıyorum. E ile hemen çizgimizi çizelim. Şimdi bunun içerisini nasıl dolduracağız? Çok basit bir yolu var. Direkt yaparsam bu sefer direkt doldurmak istersem bütün noktalarımı seçip bu aradaki boşluğu oluşturamam. Bu aradaki boşluğu da nasıl oluşturacağımı hemen şuraya bir çizimini yapıp göstermeye çalışayım. M harfine basıyorum, less diyorum, olmadı. M harfine basıyorum, less diyorum ve birleştiriyorum. Şimdi bütün hepsini A ile seçtiğim zaman şöyle yapacağız. Burayı sadece bu nesneyi seçmek istiyorsanız mouse'la üzerine geliyorsunuz ve L harfine basıyorsunuz. Sadece burayı seçiyor. Sonra buradaki bu nokta dizimine geliyoruz. Tekrardan L ile yapıyor. L harfine basıyoruz. Tekrardan burayı seçiyor. Bakın buradan hiçbir şey seçili değil. Şimdi ben burada F harfine bastığım zaman bu aradaki boşluğu oluşturamıyorum. Bütün her yeri birleştirmiş oluyor. Hatta şuradan bir basıp bakın ne kadar saçma bir görüntü oluştu. Sağ klikle boş bırakıyorum. CTRL-Z diyorum. Tekrardan CTRL-Z diyorum. Burada şu şekilde bir işlem kullanacağız. Şimdi bu iki noktanın arasını benim bir çizgi oluşturacağım ve bunun üzerinden devam etmesini isteyeceğim. Bu da nasıl olabilir? Şimdi buradan bir nokta, buradan da bir nokta seçiyorum Shift ile. F harfine basıyorum gene. Fil'in kısa yolu ama çizgiyi de F harfi benim kısa yolu olarak kullanıyor. F'ye basıyorum ve araya bir çizgi oluşturdum. Ondan sonra buradaki noktaların içerisini seçip gene F'ye basıyorum. Bu sefer buraya bir yüz oluşuyor. Sonra burada H moduna geliyorum veya 2 harfine basarak, 2 rakamına basarak buradaki çizgimi seçiyorum. Buradaki çizgimi sadece seçtikten sonra H'imi seçtikten sonra F harfine basıyorum ve bir sonraki noktaların içerisini komple dolduruyor. Tekrar F'ye basıyorum. Tekrar F'ye basıyorum. Neden böyle yamuk oldu? Çünkü nokta moduna, bir moduna geleyim. Burada benim bir sonraki noktam buradayken ama burada bir sonraki noktam buradaymış. Ondan dolayı komple bir çizgiyi bu şekilde yamuk attı. Tekrardan 2'ye basayım. Şöyle bunu düzelteyim. Bir moduna getireyim tekrardan nokta moduna. Şu iki çizgiyi birleştireyim. F diyeyim. Arasını bağlantı köprü oluştursun. Sonra CTRL ile şuraya basayım. Buraya birleştirdi. En kısa yolu kullanır her zaman. En kısa yoldan bir sonraki nokta üzerindeki bütün vertexlerimizi, noktalarımızı işaretler. Şuraya basarsak komple seçilmiş oldu. F'ye bastım, içini doldurdum. 2'ye geldim, çizgi moduna, H moduna getirdim. Tekrar sadece bu uç noktasını nereden doldurmaya devam etmesini isterseniz o çizgiyi seçip F'ye basıyorsunuz ve bir sonraki noktalarla bir içerisini doldurma işlemini yaptı. Tekrar F, tekrar F, tekrar F, tekrar F, tekrar F, tekrar F. Burası biraz bozuldu. CTRL-Z, CTRL-Z. Bu noktası iyidir. 1'e getiriyorum.
Bu noktayı seçiyorum. Bu noktayı seçiyorum. Tekrardan F ile bir köprü yapıyorum. Şimdi buradan en son neresi seçili? Burası seçili. En kısa yolu olma. Burayı yaparsam buraya bu kadar getirir. Bu yol üzerinden getirir. Şu tam karşısını seçip CTRL'ye basılı tutup şu noktayı seçtiğim zaman buradan bir çizgi üzerindeki bütün noktalarımı işaretledi. Sonra tekrardan CTRL'ye basıyorum. Bu noktayı seçiyorum. Tekrardan bu nokta içerisindeki bu halka içerisindeki bütün noktalarımızı işaretlemiş olduk. Aradan bir tane unutursam ne olacağını söyleyeyim. Bunu seçmedik diyelim. F'ye bastım. Bozuk bir benim yüzüm oldu. Hatta bunu da şöyle gösterebilirim. Bakın burayı doldurmadı. Onun için içerisindeki bütün noktaları seçmiş olduğunuzdan emin olun. Yoksa gene yazma sürecinde de sıkıntılı, bozuk bir yazma süreciniz, ürün elde etmenize neden olabilir. CTRL-Z, CTRL-Z, tekrar CTRL-Z ve bütün noktalarımız seçili. F'ye bastık ve oluşturdu. Direkt buradan böyle detaylı yapmak istemiyorum. Çünkü arada bir boşluk yok. Şurasını komple benim seçme olanağım bulunuyor. Bu noktayı seçiyorum. Bu noktayı seçiyorum. Tekrardan F'ye basıp köprü oluşturuyorum. Şu an nerede? Burada. Şimdi o zaman ben bu noktayı seçersem bu çizgi üzerindeki bütün noktalarımı işaretler. CTRL'ye basıyorum ve burayı seçiyorum. Daha kısa yol olan alttanlığı tercih etti. Sıkıntı yok. Yani tek tek Shift'e basıp tek tek seçeceğinize bu kısa yolu öğrenmenizde fayda var. CTRL'ye basıyorum. Şurayı seçiyorum. Bakın bu çizgi üzerindeki hepsini seçti. Sonra tekrardan buraya basıyorum. F'ye basıyorum ve tık diye burayı da doldurmuş oldu. Devamında nasıl devam edebilirim? Şu iki noktanın arasına bir köprü oluşturayım. Ondan sonra CTRL'ye basıp şuradan hepsini seçeyim. Sonra tekrardan şurayı seçeyim. F'ye basayım. Burası da güzel doldu. Nasıl devam edebilirim? Size kalmış bir şekil. Hiç önemli değil. Şu ikisini şu ikisinin arasına bir köprü oluşturayım. Ondan sonra şuranın arasına bir köprü oluşturayım. Ondan sonra da bu çizgiler üzerindeki bütün noktaları seçip F'ye basarsam burayı da doldurmuş olduk. Bunun devamında nereleri doldurabilirim? Bu karşılıklı olmaması lazım. Ondan dolayı da şunu seçip şuraya birer köprü yaparsam iki bölümünün de alanını doldurmuş olurum. CTRL bunu seçmemem gerekiyordu. Bu olmaz. Yoksa burayı da birleştirir. Şöyle yapalım. En kısa yol burasını seçti. Burayı seçti. Burayı seçti. F dedik. Şimdi artık buranın içerisini komple doldurması işlemini yapabilirim. CTRL, CTRL, CTRL tık 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 F'ye bastım ve şeklim oluşmuş oldu. Taba basıyorum, obje moduna geliyorum ve şeklim daha belirgin halde karşımda duruyor. Resmi yok olmasının avantajını şu an daha iyi anlıyorsunuzdur umarım. Şimdi objemin boyutu nereye yükselmiş? Y ekseninde sağdan sola 16 santime yükselmiş. Sağdan bakıyoruz. Evet, şeklimiz şu an buradan sağdan sonra 16 santim olmuş. Devam ediyoruz. Bu işlemi bu ötrede de aynısını yapacağız. Bu cezimde de aynısını yapacağız ama kebir, şeddede ve bu uzatmada üstünlerde direkt içerisini doldurma işlemini yapabiliriz. Bu elifi tekrardan çizmeme gerek yok. Direkt burada bir elifim var. Birebir aynı. Bunu iki kere çıktısını alacağım. O zaman hemen kebirde devam edebiliriz. Edit moduna geliyoruz. Bir tane nokta seçiyorum. Shift D deyip bunu duplicate yani çiftle diyorum. İkizini oluştur diyorum ve buraya bir noktada bırakıyorum. İstediğim bir noktada. Biraz böyle tam köşeye gelsin. E harfiyle artık çizimime kaldığım yerden devam edebilirim.
Burada da aynı şekilde komple doldurmasını yapamam. F ile köprü yapıyorum. 2'ye basıyorum. H yani çizgi moduna getiriyorum. F'ye basıyorum. Olmuyor. Ne yapacağız? Çünkü bir tane face bizim yapmış olmamız lazım. Şurayı şunun ama ikisinin arasında tekrardan köprü yapacağız. Ve bunun yarısını face ile F harfiyle dolduruyorum. 2'ye geliyorum. H moduna getiriyorum. Bir çizgiyi seçiyorum buradan. Devam etmesini istediğim yörüngedeki F'ye basıyorum ve bu şekilde sistem devam ediyor. Şuradan bir devam etmesini yapayım. Tamam. Ne yapacağız? Yok, geri. Burası iyi. Buradan şimdi devam etsin. Devam et. Herhalde yeterli olur. Tekrardan şu iki noktasını 1 ile nokta moduna getirip bu ikisinin arasını birleştiriyorum. Tekrardan buradan CTRL tuşuyla aynı çizgi üzerindeki vertexleri işaretleyip F'ye basıyorum. Bu tarafta doldu. 2'ye getiriyorum. Bu çizgiyi seçiyorum. Devam etmesini istediğim nokta. Buraya kadar yeterli. 1'e basıyorum. Nokta moduna getiriyorum. CTRL ile buraya kadar gelen noktalarımızı çizgi üzerindeki hepsini seçmeyi sağlıyor. Sonra Shift'e basıp şu noktayı da seçip arada hiçbir noktamızın seçilmemiş olduğundan emin olduktan sonra F'ye basıyorum. Buranın da içini doldurmuş oldu. Şimdi ne haldeyiz? Şimdi tam boyutumuzu bize gösteriyor. Ne olmuş? 46,5 santim olmuş. 46,5 santim de gayet iyi. Şunu biraz daha belki büyütebilirim ama yok, yeterli. 46,5 santime eninde bir yazı ve boyutu da ne oldu? 17 santim. Buradan da 1 santim koy, 18 santim, 18,5 santime kadar da yüksekliği, 46,5 santime de genişliği var. Gayet güzel. Bunu baz alarak da duvarıma monte etmeyi düşünüyorum. Şimdi ne kaldı? Poşette yaptık. Bir tane üstün yapacağım. Bir tane ötre işaretini yapacağım. Poşette ve bu uzatma A ile uzatma işaretini yapacağız. Haydi devam edelim tekrardan. Şeklimizin çizimini bitirdik. Bütün şekillerimiz bulunuyor. Şimdi tablo obje moduna getirelim. Mouse'umuzu bir hareket ettirelim. Hat yazımız gayet güzel bir şekilde karşımıza geldi. Şimdi boyutunu daha iyi görebiliriz. 46,5 santime eni, 18,7 yani 19 santime yakında yüksekliği olacak. Şimdi bu noktada artık bir kalınlık buna eklememiz gerekiyor. Bu resmimiz bizim 2 boyutlu, yani kalınlığımız yok. Yani ne demek oluyor? Back yönünden geriden bir bakışa bakalım. Sağdan görünüşte var ama burada hiçbir şeklimiz yok. Şimdi resmimizi de bu arada artık referans resmimiz bittiği için bunu silebiliriz. Başka bir şeyimiz kalmadı. Sağ klikle silelim. Resmimizi sildik. Şimdi buna kalınlık katacağız. Kalınlığımızı nasıl katacağız? Burada objemizi tıkladıktan sonra burada anahtara benzeyen modifier bölümüne geliyoruz. Add modifier diyoruz ve solidify veya nasıl okunuyorsa burada kalınlık katıyor bizim şeklimize. Şimdi şöyle bir kafamızda canlandıralım. 46,5 santime genişlik. O zaman kalınlık ne olsun? 1 santim uygundur. Yani thickness bölümünü 10'a getiriyorum. 10 milim. Burada bir şeklimizde bir sıkıntı var yalnız. Onu düzelteceğiz. Bakın, çünkü düzgün olmadı. Bu ne demek oluyor? Bazı şekillerimizin iç yönü arka yönünde. Şimdi mesela diyelim bu offset'i artıya getirdiğimiz zaman nerelerden ne olması gerektiğini bize gösteriyor. Mesela diyelim artı yaptığımız zaman burada bu sıfır çizgisinden artı yönüne,
Eksiye getirdiğimiz zaman da eksi yönüne doğru kalınlık oluşsun diyoruz. Ama burada bir sıkıntımız var. Şimdi şunu edit modunda gösterme diyelim. Pardon, şunu gösterme diyelim. Şurada böyle bir sıkıntımız var. Bazı yönlerimizin yüzü bize bakıyor, bazı yönlerimizin arkası bize bakıyor. Çünkü bir iki boyutlu nesnenin bir ön yüzü vardır, bir de arka yüzü vardır. Bunu nereden tespit edeceğiz? Burada nedir bu? Overlays bölümünde face oryantasyon, yani yüz oryantasyonu. Bunu işaretliyoruz ve hangi noktalarımızın kırmızı, hangi noktalarımızın yani bize baktığını ve arka tarafı olan yani ters yönde olduğunu görebiliyoruz burada. Burada dış yüzey mavidir. Kırmızı olan noktalarımızı da maviye çevirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Tab'la obje modundan edit'e geliyoruz. Mesela kırmızı noktalarımızı bizim mavi, yani bütün mavi noktaları bizim yüzümüze bakması gerekiyor. Bunu da Shift N'ye basacağız. Hayır, olmadı. İlk önce hangilerinin olması gerektiğini burada Face'e gelip bu Face'i seçip Shift N'ye basacağız. Recalculate normal dedik. Düzelmedi. O zaman inside, yani iç dış yapsın. Şu an düzeldi. Bunun yüzünü seçiyoruz. Shift normal diyoruz. Düzelmedi. İç dış yap diyoruz. Mavisi düzeldi. Bunu tekrardan bu yüzümüzden yüzü seçmezsek tek tek noktaları seçmek zorunda kalırsınız. Ondan dolayı bu 3'e basıp yüz moduna gelmesi daha rahat olduğu için bunu söyledim. 3'e getirdim. Shift N, yani normale çevir diyorsun. Tekrardan hesapla. Insight'e getir. Insight'e getir. Mesela bunu Shift ne dersem tekrardan Insight dediğim zaman kırmızıya getiriyor. Insight'ı kaldırdığımız zaman da mavi yüzünü bize getiriyor. Bundan dolayı da deneme yanılma yoluyla yapabilirsin. Yani bir şeyleri ezberlemenize gerek yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Burayı da Shift N normale çevir. Bakın bu direkt oldu. Buna basmak zorunda kalmadık. Burayı da Shift N dedik. Bu da düzeldi. Burayı da Shift N dedik. Bu da düzeldi. Tekrardan bütün mavi yüzleri bize bakıp kırmızı yüzleri arka tarafta olduğundan emin olduktan sonra artık bu face oryantasyonunu deaktif edebiliriz. Şimdi bizim kalınlık yapmamıza baktığımız zaman da artık düz bir şekilde kalınlaştığını, aktif bir şekilde kalınlaştığını, bir problem olmadan kalınlaştığını görebiliyoruz. Bunu isterseniz tekrardan size göstereyim. Artı eksi ne anlamına geliyor? Back diyelim, burada daha iyi görürsünüz. Eksi 1 dediğiniz zaman eksi değeri, yani şu eksi değere doğru uzar. Artı dediğiniz zaman da bu x'in göründüğü başta artı noktasına uzar. Bunu artı yapalım. İsterseniz bunu sıfıra getirirsiniz. Sıfıra getirirsiniz ve ne olur? Tam ortadan başlar. 5 milim buradan, 5 milim buradan. Çok önemli değil bu. Artıya getirelim de artı noktasında dursun. Kalınlığımızı da kattık. Artık yazımız gayet güzel oldu. 1 santim kalınlığında. Biraz daha fazla mı yapalım? Çünkü enine göre biraz daha böyle çıkıntı olması daha güzel olabilir. Bunu 20 yaparsak nasıl görünür? Evet, 20 daha güzel oldu bence. Evet, 20 daha güzel oldu. Bunu 2 santim kalınlığında yapalım. Kesinlikle 2 santim kalınlığında olsun. Bunu kaydetmemiz gerekiyor. Yani bunu apply dememiz lazım. Burada birden fazla ayarlar, böyle özellik yaparsanız apply all işaretine burada bastığınız zaman hepsi birden sırasıyla kabul edilir, kaydedilir. Ama burada her bir ayarlamayı da ayrı ayrı apply derseniz artık ayrı ayrı kaydedilmiş oldu. Bu ayarlamayı artık buraya eklemiş olduk. Artık bizim 2 boyuttan kurtarmış olduk. Yani bir çıktı bir şey yapmak istediğimizde bunu yapmasaydık orijinalde hala bu resmimiz bizim 2 boyutlu görünecekti. Şimdi Tab'la Edit moduna gelip Vertex moduna gelelim. Bakın artık objemiz 3 boyutlu hale gelmiş oldu. Şimdi hangi noktadayız? Çizimimiz 3 boyutlu yazıcıya uygun mudur? Edit modundan çıkıyoruz. Tab ile obje moduna tekrardan geliyoruz. Burada sağda 3D print eklentimiz bulunuyor. Bu sizde aktif değilse gene Preferences, Add-ons'a gelip burada 3D mi yazıyorduk? Tam ona emin değilim. Bakalım.
3D yazmıyormuşuz. Print yazıyormuşuz sanırım. Aynen. 3D Print Toolbox. Bunu işaretliyorsunuz. Burada aktif oluyor. 3D Print'in sekmesini aktif ediyoruz. Burada check all diyoruz ki çizimimiz 3 boyutlu yazıcılara uygun hale gelmiş mi? Check all diyoruz. Bir tane non-flat face'imiz var. Yani tam düz böyle bir yüz değil. Bunların hepsi alttaki overhang'e kadar hepsi 0 ise çok güzel bir çizim yapmış anlamına geliyor. Çok güzel bir çizim yapmış olduğunuz anlamına geliyor. Non-flat face'imizin ne olduğunu görmek için edit moduna geliyoruz. Tab ile non-flat face'e tıklıyoruz ve hangi şeklimizin hangi noktasında sıkıntı olduğunu buradan görebiliriz. Bize direkt şeklimizde buraya bastığımız zaman neresinin bozuk olduğunu gösterdi. 1 ile nokta moduna geliyorum. Şimdi bunu nasıl bulabilirim? Bu non-flat hangisinin düz bir yüz olmadığını. Bir noktam demek ki burada kaymış. Yeterli bence. Şimdi bunun dosyalarını oluşturmamız gerekiyor. Her bir çizim dosyasını ayrı baskısını yapmak istediğimden dolayı her birisini ayrı olarak çıktısını almak istiyorum. Bundan dolayı da edit moduna geliyorum. 1'e basayım, nokta moduna geçsin. Vertex moduna. Şuraya bir kere tıklayıp L'ye basıp sadece elif harfini seçmiş oldu. Şunu indireyim aşağıya. P harfine basıyorum. Separate yani ayırma. Burada P selection'ı seçtiğim zaman bu obje bütününden bu seçilmiş olanları ayırıp farklı bir nesne obje olarak listeme buradaki Scene Collection'daki nesneme ekleyecek. Tekrardan P'ye basıyorum. Selection diyorum ve Word 001 oldu. Tabla obje moduna geliyorum. Artık bu ayrı bir nesne. Bu da ayrı bir nesne. Buraya gelip o zaman elif diyerek hemen düzelteyim de karışmasın. Şimdi buraya tekrardan geldim. Tab'a geldim. Edit moduna. Bir tane nokta seçtim. Tekrardan L harfine bastım. Bütün objeyi sadece seçti. P'ye bastım. Selection dedim. Tekrardan Tab'la obje moduna geldim. Artık iki farklı objem oldu. Buraya geldim. Bu da LLH diyeyim buna. Tekrardan objemi seçtim. Kalan noktalarımı, kalan objelerimi. Tabla edit moduna geldim. Buradan bir nokta seçtim. L'ye bastım. P'ye bastım ayırmak için. Selection'ı seçtim. Yani seçilmişleri ayır. Tekrardan ayırdı. Tabla obje moduna geldim. Bu sefer Keber'i seçtim. Buradan listemde Word 001'i KBR dedim. Ne kaldı burada? Bunlar kaldı. Tabla edit modunda bu B'nin noktasını seçtim. Burada gene tekrardan L yaptım. Bu objenin bütün noktalarını ayrı ayrı seçsin diye. P'ye bastım. Ayırma tuşuna. Selection seçilenleri ayır. Tablo tekrardan obje moduna geldim. Bu B'nin noktasına yaptım. Ne diyelim buna da? B nokta. Ne kaldı? İşaretlemelerimiz kaldı. Tablo obje moduna, edit moduna tekrar geldim. Bu ötreyi ilk öncelikle yapayım. L'ye basıyorum ve sadece mouse'umun olduğu yerin üzerindeki sembolün bütün harf noktalarını işaretlesin. P'ye bastım. Selection, seçilmişleri ayır. Bunu da ötre diyorum. Ötre. Türkçe karakter de kullanabilirsiniz ama ben İngilizce karakterler kullanmayı tercih ediyorum. Ne kaldı? Shed üstün. Tabla edit modu. Bunu da seçiyorum. L ile sadece bunu seçmesini istiyorum. P ile seçilenleri ayır diyorum. Obje edit. Obje modunda bu sefer buna üstün. Enter. Shed cezim kaldı. Tabla edit moduna geldim. Bunu tekrardan mouse üzerine bir tane noktayı seçip L'ye basıyorum. Sadece bunu seçiyor. P'ye basıyorum. Selection'ları ayır dedim. Tabla obje moduna tekrar geldim. Bu cezimi seçip bunun ismini değiştiriyorum. Bu isimleri değiştirmeyi karıştırmamak için yapıyorum. Bunun nedenini birazdan söyleyeceğim. Son iki işaretimiz kaldı.
Tab'a basıyorum. Shadow'i ilk öncelikle yapalım. L'ye bastım. Shadow'in üzerindeki noktalar seçildi. P'den seçilenleri ayır dedim. Artık 2 tane objem son kaldı. Bu shadow olarak bunu yapıyorum. Ve bunu da uzatma diyorum. Son kalan Word en başta oluşturduğumuz nesnede son kalmıştı. Bunu da Enter uzatma diyorum. Şimdi bunları STL dosyasını oluşturacağız. Bunu neden her birisini ayrıyetten isimlendirdim? Çünkü buradan STL dosyasını her bir objenin çıktısını aldığımız zaman da buradaki Scene Collection'daki listemizdeki ismi neyse STL dosyamızı da o şekilde oluşturacak. Gene 3D print eklentisini kullanacağız burada. Elif'i seçiyorum. Bakın check all dedim. Hepsi 0 0 0 0 overhang face. Şimdi bizim itemimiz burada bu arada ne? Skal çok önemli. Bunun birebir olması lazım. Bunu nasıl tek bire getiriyoruz? CTRL A dediğiniz zaman burada apply yani kabul et. Aynı nasıl bu ayarlardaki apply gibi. Burada CTRL A sizinkisi farklı ise mesela biraz S ile büyüteyim. Merkez noktamızı buraya baz alıyor. Bakın hemen skal yerimizde değişmeye başlıyor. Sağ klikle eski haline geri getirdim. Şayet sizinkisi farklı ise bunu birebir yapmanız lazım. Yani bu skal bölümü bir değeri olması lazım. O zaman Kura'yı ben kullanıyorum dilimleme programı olarak. Orada bir sıkıntılar oluşuyor. Onun oluşmaması için burasının 1 olması lazım. Ve burada gördüğünüz dimensiyon boyutlarında direkt birebir Kura'da dilimlemesini yapıp yazıcıdan da çıktısını alabiliyorsunuz. CTRL A deyip skal yani ölçeklendirmeyi kabul et dediğiniz zaman burası direkt 1'e dönüşüyor. Hemen göstereyim. Büyüt. CTRL A skal bakın 1 oldu ama burayı bozmadı. CTRL Z yeterli mi? Yeterli. Bakalım CTRL uzatmaya kadar geleyim. Evet. CTRL Shift Z uzatma. Tamam. Bu arada dosyamızı kaydetmemiştik. Bunu kaydedelim acilen. Arapça yazı, hat yazısımızı kaydetmiş olduk. Şimdi 3D Print'e tekrardan eklentimize geliyoruz. Elif'i seçiyoruz. Export bölümüne geliyoruz. Dosya oluşturmak için nereye kaydetmek istediğinizi seçiyorsunuz. Home diyeyim. Benim burada 3 boyutlu home değil desktop diyeyim. Benim 3 boyutlu dosyam klasörüm vardı. Buraya yeni dosya aç, klasör aç diyorum. Hat yazısı. Enter. Şimdi bu klasörü seçip accept diyoruz. Accept. Şimdi burada artık dosyalara ayrı bir isim vermiyorum. Ben bunu export dediğim an burada ne ise listemdeki aynı şekilde klasörün içerisine de o şekilde atacak. Buradan seçeceğim ki bazı şeylerimizi atlamayalım. B nokta export gitti. Cezim export gitti. Elif export gitti. KBR export gitti. Ne bu? LLH export gitti. Ötre export gitti. Sette yani export gitti. Üstün işareti export gitti. Uzatma işareti export gitti. Her bir dosyamızı şu an oluşturmuş olduk. Hat yazısı klasörümüzde dosyalarımızın boyutlarda nasıl olduğunu göstereyim. Blender programımızın Arapça yazı tire buradaki obje listesinde artık STL dosyalarımız oluşturulmuş durumda. Son noktamız ne oldu? Dilimleme programında dilimlemelerini yapacağız. Sizin hangi yazıcınız var ise dilimlemelerini yapacağız. Onun üzerinde de artık çıktılarını alabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.